Bir cinayet dosyasının 2 yıldır çözülemediğini düşünün. Ne parmak izi vardı, ne şüpheli, ne de cinayet silahı. Polis pes etmişti. Dosya çoktan rafa kaldırılmıştı. Ama bir sabah dedektif Michael Reed, masasının üzerinde kimden geldiği belli olmayan bir zarf buldu. Gönderen kısmı boştu. Üzerinde sadece tek bir kelime yazıyordu. Mistik. Zarfın içinden çıkan fotoğraf her şeyi değiştirdi. Çünkü fotoğrafta cinayetten önce olay yerinde bulunan gizemli bir adam görünüyordu ve fotoğrafın arkasında yalnızca şu cümle yazıyordu. Bahçeye bakmayı hiç denedin mi? Michael bahçeyi kazdı. Toprağın altında saklanmış bir kutu buldu. Kutunun içindeki delil 2 yıldır çözülemeyen cinayeti yeniden açtı. Fakat asıl korkutucu olan bu değildi. Her hafta yeni bir zarf gelmeye başladı. Her zarf kimsenin bilmediği yeni bir sır ortaya çıkarıyordu. Ve sonunda Michael korkunç gerçeği öğrendi. Çünkü bütün delilleri ona gönderen kişi belki de kendisiydi. Peki Mistik kimdi? Ve Clara Stark'ı gerçekten kim öldürdü? Dedektif Michael Reed 12 yıldır cinayet büroda çalışıyordu. Şehrin en karmaşık dosyalarını çözmüş, birçok tehlikeli suçluyu yakalamıştı. Meslektaşları da ona güveniyordu. Ancak masasında duran bir dosya vardı ki 2 yıldır kimse ona bir adım bile yaklaştıramamıştı. Dosyanın adı Clara Stark cinayeti. 28 yaşındaki genç bir kadın bir gece evinde ölü bulunmuştu. Kapılar kilitliydi. Pencereler içeriden kapatılmıştı. Evde zorla giriş izi yoktu. Komşular hiçbir şey duymamıştı. Olay yerinde parmak izi bulunamamıştı. Cinayet silahı bulunamamıştı. Şüpheli yoktu. Dosya kısa sürede şehirde efsane haline gelmişti. Basın ona hayalet cinayet adını vermişti. Michael aylar boyunca dosya üzerinde çalıştı ama sonuç alamadı. Bir süre sonra herkes umudunu kaybetti. Dosya raflara kaldırıldı. Fakat Michael vazgeçmedi. Çünkü olay yerindeki bazı ayrıntılar ona hep eksik geliyordu. Sanki biri bilerek bazı parçaları saklamıştı. Bir pazartesi sabahı karakola geldiğinde masasının üzerinde küçük kahverengi bir zarf buldu. Gönderen kısmı boştu. Üzerinde sadece tek kelime yazıyordu. Mistik. Michael zarfı açtı. İçinden eski bir fotoğraf çıktı. Fotoğraf Clara Stark'ın öldürüldüğü evin arka bahçesini gösteriyordu. Ancak fotoğraf olay gününden önce çekilmiş gibiydi. Çünkü bahçede duran bir adam görünüyordu. Polisin elindeki hiçbir fotoğrafta o kişi yoktu. Michael fotoğrafın arkasını çevirdi. Tek bir cümle yazıyordu. Bahçeye bakmaya hiç denedin mi? Michael hemen olay yerine gitti. Ev yıllardır boş duruyordu. Bahçeyi yeniden inceledi. Fotoğraftaki ağacın yanında toprağın diğer bölgelere göre farklı olduğunu fark etti. Kaza yapıldığında küçük metal bir kutu bulundu. Kutunun içinde eski bir anahtar vardı. Anahtarın üzerinde bir depo numarası yazıyordu. Michael şaşkına dönmüştü. Bu bilgi soruşturma kayıtlarında yoktu. Birisi ona bilerek yardım ediyordu. Ama neden? Ve daha önemlisi bu kişi kimdi? Depoya ulaştığında içeride eski bir bilgisayar buldu. Bilgisayar Clara Stark'a aitti. Polis bu bilgisayarı hiçbir zaman bulamamıştı. İçindeki dosyalar incelendiğinde Clara'nın ölümünden önce birinden korktuğu ortaya çıktı. Ancak isim yoktu. Michael günlerce araştırdı. Fakat Mistik hakkında hiçbir bilgi bulamadı. Bir kişi mi? Bir grup mu? Bir takma at mı? Kimse bilmiyordu. Tam araştırmalar çıkmaza girmişken bir hafta sonra ikinci zarf geldi. Yine gönderen yoktu. Bu kez zarftan bir USB bellek çıktı. İçindeki görüntüler bir güvenlik kamerasından alınmıştı. Kayıtlar Clara'nın ölümünden birkaç gün öncesine aitti. Videoda Clara bir kafede oturuyordu. Karşısındaki kişi görünmüyordu. Kamera açısı yetersizdi. Fakat Clara'nın yüzündeki korku açıkça görülüyordu. Masadan kalkarken çantasından küçük bir not düşüyordu. Michael videoyu defalarca izledi. Notu fark ettiğinde hemen kafeye gitti. Eski kayıtlar incelendi. Masa kaldırılmıştı ama zemindeki boşlukta sıkışmış eski bir kağıt bulundu. Kağıtta sadece şu yazıyordu. Eğer bana bir şey olursa Mistik'i bul. Soruşturma yeniden canlanmıştı. Basın olayı tekrar gündeme taşıdı. Ancak Michael'ın aklında başka bir soru vardı. Bu delilleri gönderen kişi neden doğrudan ortaya çıkmıyordu? Neden her şeyi posta yoluyla iletiyordu?
Neden hep bir adım geride kalıyordu? Aradan haftalar geçti. Her hafta yeni bir zarf geldi. Her zarf soruşturmayı biraz daha ileri taşıdı. Bazen bir fotoğraf, bazen eski bir belge, bazen daha önce görülmemiş bir tanık ifadesi. Her seferinde gönderici kısmı boştu. Michael artık dosyanın çözüleceğine inanıyordu. Fakat bir süre sonra garip şeyler olmaya başladı. Gönderilen bazı bilgiler polis arşivlerinde bile bulunmuyordu. Bazıları yalnızca soruşturmayı yürüten birkaç kişinin bildiği detaylardı. Bu durum Michael'ı rahatsız etmeye başladı. Çünkü delilleri gönderen kişi polis teşkilatının içine kadar erişebiliyordu. Belki de içeriden biriydi. Belki de soruşturmayı yıllardır uzaktan izliyordu. Bir gece Michael ofiste tek başına çalışırken bilgisayarına anonim bir e-posta geldi. Mesajın içinde şu cümle vardı: "Cinayet dosyasını çözmek istiyorsan kendi geçmişine bak." Michael mesajı anlamadı. Çünkü Clara Stark'ı öldürmeden önce hiç tanımamıştı. En azından öyle sanıyordu. Ertesi hafta gelen zarflar her şeyi değiştirdi. Zarfın içinde eski bir gazete kupürü vardı. Küpürde 10 yıl önce yaşanmış küçük bir trafik kazası haberi bulunuyordu. Haberde Michael'ın adı geçiyordu. Genç bir polis memuruyken müdahale ettiği sıradan bir kaza. Michael haberi okuyunca hiçbir bağlantı kuramadı. Fakat küpürün arkasında bir not vardı. "O gün arabadaki ikinci kişiyi hatırla." Michael hafızasını zorladı. Kazayı araştırdı. Eski kayıtları çıkardı ve şok edici bir ayrıntı buldu. Kazadaki ikinci kişi Clara Stark'tı. O zamanlar henüz genç bir üniversite öğrencisiydi. Michael yıllardır bu olayı unutmuştu ama Clara onu tanıyordu. Bu keşif yeni sorular doğurdu. Clara neden yıllar sonra Mystic hakkında araştırma yapmaya başlamıştı ve neden ölmeden önce yardım istemişti? Cevaplar çok uzakta değildi çünkü son zarf yoldaydı. Bir cuma sabahı Michael karakola geldiğinde masasının üzerinde siyah bir zarf gördü. Daha önce gelenlerden farklıydı. Üzerinde sadece şu yazıyordu: "Son delil." Michael zarfı açtı. İçinden bir fotoğraf çıktı. Fotoğrafı gördüğü anda kanı dondu. Çünkü fotoğrafta Clara Stark vardı. Ve onun yanında duran kişi Michael Reed'ti. Fotoğraf yıllar önceki trafik kazasından sonra çekilmişti. Ama asıl korkutucu detay başka bir şeydi. Fotoğrafın köşesinde bir yansıma görünüyordu. Bir pencere camındaki silüet. Michael görüntüyü büyüttü. Silüet netleşti. O kişi yıllardır aradığı şüpheliydi. Ancak fotoğrafın arkasındaki yazı daha da sarsıcıydı. "Katil sandığın kişi değil." Michael bütün dosyayı yeniden incelemeye başladı. Saatler süren araştırmanın ardından gerçeği fark etti. Clara aslında katilin peşindeydi. Mystic ise onu korumaya çalışan gizli bir muhbirdi. Yıllardır delilleri saklıyor ve doğru zamanı bekliyordu. Çünkü gerçek suçlu şehirde çok güçlü bağlantıları olan biriydi. Ancak Michael gerçeğe ulaşamadan son bir ayrıntıyı fark etti. Fotoğrafın arkasında silinmeye çalışılmış başka bir yazı vardı. Özel ışık altında kelimeler ortaya çıktı. Michael satırı okudu. Yüzündeki ifade değişti. Çünkü yazıda şöyle yazıyordu: "Bütün delilleri sana gönderen kişi sensin." Michael donup kaldı. Bu imkansızdı. Fakat aynı bilgisayarına yeni bir mesaj düştü. Gönderen Mystic. Mesaj sadece tek cümleden oluşuyordu: "Bazı gerçekler ortaya çıktığında kimse sana inanmayacak." Michael hemen göndericiyi takip etmeye çalıştı. Fakat hesap saniyeler içinde silindi. Hiçbir iz bırakmamıştı. O gece karakolun güvenlik kameralarını inceledi. Son haftalarda gelen tüm zarfların kayıtları tekrar izlendi ve Michael hayatının en büyük şokunu yaşadı. Çünkü görüntülerde zarfları bırakan kişinin yüzü görünmüyordu. Ancak boyu, yürüyüş şekli ve kıyafetleri Michael'ınkilerle neredeyse aynıydı. Kamera görüntüsü tam netleşecekken kayıt aniden kesiliyordu. Dosya hala resmi olarak çözülemedi. Mystic'in kim olduğu hiçbir zaman öğrenilemedi. Clara Stark cinayetinin gerçek faili de kamuoyuna açıklanmadı. Ancak bugün bile şehirde bir söylenti dolaşır. Eğer eski polis arşivlerine erişebilirseniz, Clara'nın dosyasının içinde sonradan eklenmiş tek bir not bulursunuz. Notta sadece şu yazar: "Bazı soruşturmalar katili bulmak için değil, dedektifi bulmak içindir."